Saat gece 3. Evin içi simsiyah. Siz derin bir uykudasınız. Ama evin bir köşesinde bir canlı uyanık ve huzursuz. Kediniz. Yıllardır aynı evde yaşadığı halde sanki ilk kez gelmiş gibi koridorda yürüyor. Adımları yavaş, kararsız. Bir köşeye geliyor, duruyor. Başını kaldırıyor ve boşluğa doğru miyavlamaya başlıyor. Uzun, acıklı, sanki yardım ister gibi bir miyavlama. Onu tanıyan biri bu kedinin 15 yıldır aynı evde yaşadığını bilir. Ama bu gece evini tanımıyor gibidir. Nerede olduğunu bilmez. Gece boyunca bu şekilde yürür. Miyavlar, durur, tekrar yürür. Sabaha kadar. Ve gündüz de farklı değildir. Yemek kabının önüne koyduğunuz mamayı saatlerce fark etmez. Açtır ama kabı bulamaz. Ya da bulur ama ne yapacağını unutur. Çöp kutusunu karıştırır ama kendi özel maması orada dururken onu görmezden gelir. Eskiden kucağınıza atlayıp saatlerce uyurdu. Şimdi ise sürekli yürür. Sürekli miyavlar. Sanki bir şey arar ama ne aradığını bilmez. Huzursuzdur, gergindir, yorgundur ama duramaz. Peki bu nedir? Çoğu sahip der ki kedim yaşlandı, normal. Ama bu normal değil. Bu yaşlılık değil. Bu kedilerde bunama olabilir. Bilimsel adıyla CDS, yani bilişsel işlev bozukluğu sendromu. Ve işin üzücü kısmı, çoğu sahip bunu fark etmez. Ya da fark etse bile ne yapabilirim ki diye düşünüp geçiştirir. Oysa yapılabilecek çok şey var. Kedinizin son yıllarını kaybettiği yeteneklere rağmen daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Bu belgeselde işte tam olarak bunu yapacağız. Yaşlı kedilerin kaybettiği yetenekleri, bunamanın uyarı işaretlerini ve en önemlisi onların son yıllarını nasıl daha yaşanabilir kılacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi gelin kedinizin beynine bir yolculuk yapalım. Çünkü bunama dediğimiz şey aslında beynin içinde olup biten somut fiziksel bir süreçtir. Tıpkı Alzheimer hastalarının beyninde olduğu gibi. Kedilerde bilişsel işlev bozukluğu sendromu, kısaca CDS, halk arasında bilinen adıyla kedi bunaması. Bu insanlardaki Alzheimer hastalığına çarpıcı benzerlikler gösteren bir nörolojik rahatsızlıktır. Aynı protein plakları, aynı sinir hasarı, aynı hafıza kaybı. Peki ne sıklıkta görülüyor? Maalesef sandığınızdan çok daha yaygın. 15 yaşını geçmiş her 3 kediden birinde bu sendromun belirtileri görülür. 10 yaşından büyük kedilerde ise bu oran %28 civarındadır. Yani her 4 yaşlı kediden biri bir şekilde bilişsel gerileme yaşıyor olabilir. Belki sizin kediniz de bu 1/4'ün içinde ama siz henüz farkında değilsiniz. Peki beyinde tam olarak ne oluyor? Yaşlanmayla birlikte kedilerin beyin hücreleri arasındaki bağlantılar zayıflamaya başlar. Sinir hücreleri birbirleriyle eskisi gibi hızlı ve güçlü iletişim kuramaz hale gelir. Ama asıl sorun beta amiloid adı verilen yapışkan protein plaklarıdır. Bu plaklar sinir hücrelerinin etrafında birikir, onları sarar, boğar. Tıpkı bir makinenin dişlilerinin arasına yapışkan bir madde girmesi gibi. Mesajlar ya hiç iletilmez ya da çok yavaş, çok bozuk iletilir. Beynin hangi bölgeleri en çok etkilenir? Özellikle koku alma merkezi ve hipokampüs dediğimiz hafıza bölgesi. Koku alma merkezi hasar gördüğü için yaşlı bir kedi yemeğinin kokusunu alamaz. Oysa kediler için koku görme duyusundan bile önemlidir. Yemeğin nerede olduğunu koklayarak bulur. Ama koku duyusu kaybolunca yemek kabını bulmak imkansızlaşır. Hipokampüs hasar gördüğü için ise kedi nerede olduğunu unutur. Evini tanımaz, sahibini tanımakta zorlanır. Hatta bir odadan diğerine geçtiğinde nerede olduğunu şaşırabilir. İşte bu yüzden yaşlı bir kedi bazen bir köşede sıkışıp kalır. Oradan nasıl çıkacağını bilemez. İşte bu yüzden geceleri miyavlayarak yardım ister. Çünkü gerçekten kaybolmuştur. Kendi evinde, kendi beyninde kaybolmuştur.
Peki tüm bu bilgiler ışığında kedinizde bunama olduğunu nasıl anlarsınız? İşte karşınızda en yaygın 10 uyarı işareti. Lütfen dikkatle dinleyin çünkü belki de şu an farkında olmadığınız bir şeyi fark edeceksiniz. Birinci işaret oryantasyon bozukluğu. Kediniz evin içinde kaybolur gibi olur. Bir köşede sıkışıp kalır, oradan nasıl çıkacağını bilemez. Kapıyı yanlış tarafından açmaya çalışır. Yemek kabını bulamaz, su kabının yerini unutur. Bu, beyninin navigasyon sisteminin çalışmadığının en büyük işaretidir. İkinci işaret sosyal etkileşim değişiklikleri. Eskiden sevdiği insanlardan uzaklaşır, kucağa gelmez, sevilmez. Hatta bazen kendi sahibini tanımaz gibi yapabilir. Ya da tam tersi bir değişim de olabilir. Daha yapışkan, daha bağımlı, sürekli peşinizde dolaşan bir kedi haline gelebilir. Her iki durumda normal değildir. Üçüncü işaret uyku düzeninde bozulma. Geceleri uyumaz, gündüzleri uyur. Geceleri miyavlar, yürür, evin içinde turlar, eşyaları devirir. Veterinerler buna akşam karışıklığı yani sundowning diyor. Tıpkı Alzheimer hastalarında olduğu gibi. Beyin gece ile gündüzü ayırt edemez hale gelmiştir. Dördüncü işaret tuvalet eğitimini kaybetme. Yıllarca kum kabını kullanan kediniz aniden halının üzerine, yatağınızın üzerine hatta banyonun köşesine tuvaletini yapmaya başlar. Bu bir yaramazlık değildir. Bu bir hastalık belirtisidir. Beyin tuvalet ihtiyacı geldiğinde nereye gitmesi gerektiğini hatırlayamıyordur. Beşinci işaret anksiyete ve artan ses çıkarma. Sürekli miyavlama, özellikle geceleri. Bu miyavlamalar bazen çığlığa dönüşebilir. Kedi ne istediğini bilmez. Aç mı, susuz mu, tuvaleti mi geldi, canı mı sıkılıyor bilmez. Sadece huzursuzdur, sadece korkmuştur ve tek bildiği şey ses çıkararak yardım çağırmaktır. Altıncı işaret tekrarlayan davranışlar. Aynı koltuktan inip çıkmak, aynı koridorda ileri geri yürümek, sürekli kuyruğunu döndürmek, aynı eşyayı saatlerce yalamak. Kedi bir döngü içinde hareket eder, sıkışmış gibidir. Bu döngüden çıkamaz. Beynin dur komutunu üreten bölgesi hasar görmüştür. Yedinci işaret hafıza kaybı. Daha 5 dakika önce yediği mamayı unutur, yeniden ister. Kendi adını unutur, çağırdığınızda gelmez. Eskiden bildiği komutları artık yapamaz. Hatta bazen yemek yediğini bile unutur. Onun dünyası her an yeniden başlıyormuş gibi hissettirir. Sekizinci işaret öğrenme güçlüğü. Yeni bir oyuncak, yeni bir kum kabı, yeni bir mama kabı, yeni bir ev arkadaşı. Bunlara alışmakta çok zorlanır. Hatta hiç alışmayabilir. Rutin değişiklikleri onun için büyük bir strestir, panik atak geçirebilir. Bu yüzden yaşlı bir kedi için en önemli şey değişen hiçbir şeyin olmamasıdır. Dokuzuncu işaret azalan aktivite. Eski günlerdeki gibi oynamaz. Topun peşinden koşmaz, tırmanmaz, zıplamaz. Yatağının dışına çıkmak istemez. Günün çoğunu uyuyarak geçirir. Ama bu sadece yaşlılık değildir. Beyni artık hareket et komutunu üretemiyordur. Ya da üretse bile vücudu bu komutu almıyordur. 10. ve son işaret. Artan korku ve saldırganlık. Tanımadığı bir ses, ani bir hareket, hatta eski sevdiği bir oyuncak bile kedinizi ürkütebilir. Korktuğunda tıslayabilir, kulaklarını yatırabilir. Hatta tırmalayabilir veya ısırabilir. Bu onun karakteri değil, hastalığının bir parçasıdır. Ona kızmak, bağırmak, ceza vermek durumu daha da kötüleştirir. 10 işaretten birkaçını kedinizde gözlemliyorsanız zaman kaybetmeden harekete geçmelisiniz. Peki nasıl? İşte şimdi onu anlatacağım. Şimdi gelelim en önemli kısma. Kedinizde bu işaretlerden birkaçını fark ettiniz. Ne yapacaksınız? Panik yapmayın. Yardım etmek için yapabileceğiniz çok şey var. İşte adım adım yapmanız gerekenler. Birinci adım ve en önemli adım. Veteriner kontrolü. Sakın ha nasıl olsa yaşlandı deyip geçiştirmeyin. Kedinizi mutlaka bir veteriner hekime götürün.
Çünkü bu belirtilerin hepsi sadece bunamadan kaynaklanmıyor olabilir. Böbrek yetmezliği, hipertiroidi, diş ağrıları, artrit, yüksek tansiyon. Bunların hepsi de benzer davranış değişikliklerine yol açabilir. Ve bu hastalıkların çoğu tedavi edilebilir. Mesela diş ağrısı çeken bir kedi tuvaletini yanlış yere yapabilir. Çünkü kum kabına girmek ona acı veriyordur. Hipertiroid hastası olan bir kedi geceleri miyavlayabilir çünkü tansiyonu yükseliyordur. Bunları tedavi ettiğinizde davranış sorunları da ortadan kalkabilir. Ama siz bunama diye düşünüp veterineri atlarsanız tedavi edilebilir bir hastalığı gözden kaçırmış olursunuz. Bu yüzden ilk iş veterinerdir. İkinci adım beyin egzersizleri. Kedinizin beynini aktif tutmalısınız. Basit bulmacalar, ödül mamalı oyuncaklar, yeni ama çok karmaşık olmayan oyunlar. Örneğin bir karton kutunun içine ödül mamaları saklayın. Kediniz onları bulmaya çalışsın. Ama dikkat, oyun çok zor olmasın. Kedi strese girmesin. Başaramazsa hayal kırıklığı yaşasın istemeyiz. Onun seviyesine uygun, onun zevk alacağı oyunlar seçin. Üçüncü adım rutin oluşturun. Bunamalı bir kedi için rutin hayati önem taşır. Her gün aynı saatte uyanmak, aynı saatte beslenmek, aynı saatte oyun oynamak, aynı saatte uyumak. Kediniz ne zaman ne olacağını bilirse kaygısı azalır. Bilmediği hiçbir şey onu korkutmaz. Değişen tek bir şey bile onun dünyasını allak bullak edebilir. Bu yüzden rutine sadık kalın. Dördüncü adım ev düzenlemeleri. Evinizde küçük ama hayati değişiklikler yapın. Gece lambaları koyun. Karanlıkta kaybolmasın. Kum kabının kenarını alçaltın veya rampa ekleyin. Yaşlı eklemleriyle kolayca girip çıksın. Mama ve su kaplarını her zaman aynı yere kolay ulaşabileceği bir konuma yerleştirin. Yatış pozisyonlarını yumuşatın. Ortopedik kedi yatakları işe yarayabilir. Evde yüksek yerlere çıkması gerekiyorsa rampalar veya basamaklar ekleyin. Beşinci adım özel beslenme. Artık her şeyin bilincindeyiz. Antioksidanlar, omega 3 yağ asitleri, orta zincirli trigliseritler içeren beyin dostu mamalar var. Bilimsel araştırmalar bu özel mamaların bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını gösteriyor. Veteriner hekiminize danışarak kedinizin yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna uygun bir beyin dostu mama seçebilirsiniz. Pahalı mı? Evet biraz. Ama kedinizin son yıllarını kaliteli geçirmesi için değmez mi? Altıncı adım, en önemli adım. Belki de en zor adım. Sabır ve sevgi. Biliyorum çok zor. Gece 3'te miyavlayan, uyumanıza izin vermeyen bir kediyle yaşamak kolay değil. Halının ortasına işeyen, koltukları tırmalayan, sizi tanımayan bir kediye sabretmek bazen imkansız gibi gelebilir. Ama unutmayın, bunları bilerek yapmıyor. Beyni ona kötü oyunlar oynuyor. Ona halının ortasına işe demiyor. Ona şimdi bağır demiyor. Ona sahibini tırmala demiyor. Beyni kontrolden çıkmış durumda. O sadece bir kurbandır. Ona kızmak, bağırmak, ceza vermek. Bunların hiçbiri işe yaramaz. Tam tersine kedinizin korkusunu, kaygısını, paniğini arttırır. Korkan bir kedi daha da kötü davranır. Daha çok miyavlar, daha çok kaçar, daha çok tırmalar. Bu bir kısır döngüdür. Tek çıkış yolu sabırdır. Sabırlı olun, ona bağırmayın. Halının üzerine işediğinde temizleyin, geçin. Geceleri miyavladığında yanına gidin, onu okşayın, sakinleşmesine yardım edin. Sizi tanımadığında çok yazık deyin, boş ver deyin. Onun yerine sevginizi hissettirin. Kedinizin son yıllarını geçirdiğiniz onca güzel günü hatırlayarak geçirin. İlk geldiği günü hatırlıyor musunuz? Kucağınıza nasıl kıvrıldığını, sizi kapıda nasıl beklediğini, gece yanınıza nasıl yattığını. Tüm bunları unutmayın. Şimdi sıra sizde. Şimdi siz onun için güzel anılar biriktirin. Ona son günlerinde huzur verin. Çünkü bir kedi ömrünün son demlerinde bile size bir şey öğretir. Koşulsuz sevginin ne olduğunu.
Karşılık beklemeden, çıkar gözetmeden sadece sevmeyi. Kediniz bir gün yaşlanacak, tüyleri ağaracak, adımları yavaşlayacak, gözleri bulutlanacak, kulakları duymaz olacak. Ve belki bir sabah uyandığınızda sizi tanımadığını fark edeceksiniz. Bu an çok acı verici olabilir. Gözlerinizin dolmasına engel olamayabilirsiniz. Ama unutmayın, o sizi unutmuş olsa bile siz onun yanındasınız. Onun son nefesine kadar yanındasınız. Ve bu onun için dünyanın en büyük hediyesidir. Eğer bu belgeseli beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hype puanı göndererek de desteğinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca yorumlara yaşlı kedinizle ilgili en tatlı anınızı yazın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Kedilerle kalın, merakla kalın, hoşça kalın. Ve kedinize bugün biraz daha sıkı sarılın hazır fırsat varken.